Bugün sizlerle Budizm üzerine derinlemesine bir yolculuğa çıkacağız. Budizm, dünya üzerinde milyonlarca insan tarafından takip edilen bir dindir. Ancak Budizm sadece bir din olarak değil, aynı zamanda bir felsefe ve yaşam tarzı olarak da kabul edilir. Peki Budizm nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır? Hadi birlikte daha fazla keşfedelim. Siyasal düşünce tarihi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Budizmin kurucusu, Buda'nın yaşamıyla ilgili bilgiler söylence niteliğindedir. Asoka'nın onun için diktirdiği sütun 1896'da bulununcaya değin böyle bir kişinin gerçekten yaşamış olduğundan bile kuşku duyuluyordu. Gerçek adının Gautama olduğu ve milattan önce 560 ve milattan önce 480 arasında yaşadığı varlıklı ve soylu bir aileden geldiği ancak gençlik yıllarının sonunda görkemli yaşamını bırakarak ülkeyi dolaşmaya ve öğretisini yaymaya koyulduğudur. Bu da öğretisini kendisi yazıya geçirmemiş, Budist metinler ölümünden sonra izleşlerince kaleme alınmıştır. Budizme göre 4 yüksek gerçek vardır. Bunlardan ilki yaşam acılarla doludur. Zevkler sonu yine acı olan aldatmacalardır. İkincisi yaşamı acılı kılan ona sıkı sıkıya sarılmak ve açgözlülüktür. Üçüncüsü acıyı ortadan kaldırmak için açgözlülükten ama asıl yaşama bağlılıktan kurtulmak gerekir. Dördüncüsü ve sonuncusu, insan kendini tüm maddi istemlerinden arındırmayı başarırsa Nirvana'ya erer. Nirvana, bilgeliğin en üst aşamasıdır, salt ve sonsuz mutluluktur. Budizmin bu 4 gerçeğinin toplumsal ve siyasal yaşamda önemli sonuçları vardı. Her şeyden önce bilgelik ve üstünlük Nirvana'ya erişmekle elde edilebildiğine göre kişi hangi kastan olursa olsun bu aşamaya ulaşabilirdi. Başka bir deyişle Budizm kast sistemini yok sayıyor ve insanlar arasında eşitliği savunuyordu. İkincisi, Brahmanların da Budizm'de yeri bulunuyordu. Kurtuluşa ermenin yolu artık adaklardan geçmiyordu. Budizm, Brahmanizmin tümüyle karşıtı bir düşünceydi. Tanrı tanımazlığı da buna ekleyince Budizmin Brahmanizme bir tepki olarak geliştiği daha iyi anlaşılır. Budist metinlerde kasların yeri olmadığı gibi insan görev ve yükümlülükleri söz konusu edildiğinde görenek ve geleneklere hiç değer verilmiyordu. Dinsel adak törenlerinin ve geleneklerin insanın kurtuluşu ve iyi yaşam için hiçbir önemi yoktu. Üçüncüsü, insanlar arasında hiçbir ayrım gözetmemesi ile Budizmin bu düşüncelerinin evrensel düzen kavramını da içermekte olmasıdır. Budizm'de ırk, renk, toplumsal saygınlık, yurttaş ve yurttaş olmayan ayrımlarının yeri olmaması, onun tüm insanlığı kucaklaması demekti. Budizm'e göre bedensel zevklerden kaçınılmalıydı. Ama örneğin aç kalarak acı çekmek aşırı çilede doğru değildi. Jainizm'den başlıca ayrıldığı bir nokta da buydu. Öte yandan Nirvana'ya kavuşmak isteyen kişi 4 yüksek gerçeğin bilincine varınca uygulamada 8 aşamalı bir yol izlemliydi. Önce kişi doğru görüşü, anlayışı benimsemeliydi. Yaşamın acıyla dolu bulunduğunu ve bunun da nedeninin insanın bencilliği ve tutkuları olduğunu anlamalıydı. İkinci aşamada insan başkalarının zararına varsıllaşmamalı, zevk ve sefadan kaçınmalı, buna karşılık başkalarının mutluluğunu düşünmeli ve bunun için çalışmalıydı. Doğru sözlü olmak 3. aşamaydı. Bu aşamada yalan söylememek, dedikodu ve gevezelik yapmamak gerekiyordu. Dördüncüsü doğru davranış aşamasıydı. Bu da hiçbir canlıyı öldürmemek, hırsızlık ve zina gibi eylemlerde bulunmamak demekti. Doğru yaşam olarak adlandırılan 5. aşamada insan içki yapıp satmak gibi topluma, kasaplık ve balıkçılık gibi canlılara zarar verecek meslekler ile yaşamını kazanmamalıydı. Doğru düşünce denetimi söz konusu olduğu 6. aşamada kişi kötü düşüncelerin usuna girmesine engel olmalı, iyi düşünceler beslemeyi başarmalı ve bu iyi düşüncelerini gerçekleştirmeye uğraşmalıydı. 7. aşamada insan vücudunun kirli maddelerden oluştuğunu usundan hiç çıkarmayarak her an usunu denetim altında tutmalı, kötülüklerin nasıl tümüyle yok edilebileceğini düşünmeliydi. Doğru düşünceye ulaşmış bulunmak ise son aşamaydı. Budizmin siyasal açıdan önemli bir başka yönü de Buda'nın kralın düşüncelerine ilişkin düşünceleridir. Buna göre vergi almasını bilen ama ülkede toplumsal barışı sağlayamayan, haydutlarla baş edemeyen, toplumsal düzeni bozanlara engel olamayan bir kral görevini yapmıyor demekti. Gerçi haydutluk ve kargaşanın önü sert önlemler ve acımasız cezalarla alınamazdı. Çünkü toplumsal kötülüğün nedeni yoksulluktu. Bu yoksulluğu yenmenin yolu sonuçta kötülüğü daha da arttıracağından şuna buna bağışta bulunmak da değildi. Doğru çözüm, tarımcılık ve hayvancılık yapanlara tohum ve yem, ticaretle uğraşanlara kapital sağlamaktı. Ayrıca yolsuzluk yapmamaları için devlet görevlilerine yeterli para ödenmeliydi. Böylece varsıllık oluşacak, bunun sonucu olarak da bu mutlu ve üretken ortamda kötülükler ortadan kalkacak, insan dirlik düzenlik içince korkusuzca yaşayacaklardı. Gerek devletin bu ve öteki giderlerinden arta kalan,
ve gerekse kişilerin birikimleri sulama işlerinde ve ticaret yollarının ağaçlandırılmasında kullanılmalıydı. Budizm, başlangıçta bir din olmaktan daha çok belli bir toplumsal yaşam biçimini öngören bir düşünce sistemi ve Brahmanizme karşı duyulan tepkinin anlatımıydı. Bu yüzden kısa sürede yayılarak Brahmanlar dışında Südralar ve Vaisyalar arasında yayılacak, Kşatriyaların birçoğunca benimsenecektir. Eğer siyasal düşünceler tarihi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Böylece gelecek içeriklerden haberdar olabilirsiniz.